Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Kızıl Soruşturma 2. Kısım 3. Bölüm. John Ferrier peygamberle konuşuyor. Jefferson Hope ve arkadaşları Salt Lake'den ayrılalı 3 hafta olmuştu. Genç adamın dönüşünü ve evlat edindiği kızını yakında kaybedeceğini düşündükçe John Ferrier'in yüreği sızlıyordu. Ama kızının parıltılı ve mutlu yüzü durumu kabullenmesine herhangi bir sözden daha çok yardımcı oluyordu. Kararlı yüreğinin derinliklerinde hiçbir zaman için kızının bir Mormon'la evlenmesine kendisini hiçbir şeyin ikna edemeyeceğine inanmıştı. Böyle bir evliliğin utanç verici ve yüz karası bir evlilik olacağını düşünüyordu. Mormon doktrinleri ılımlı olarak ne düşünürse düşünsün bir tek bu konuda esnek değildi. Fakat ağzını sıkı tutmak zorundaydı. Çünkü o günlerde azizlerin topraklarında geleneklere karşı herhangi bir düşünceyi dile getirmek tehlikeliydi. Evet, tehlikeliydi. O kadar tehlikeliydi ki en azizler bile yanlış anlaşılır ve bundan dolayı cezalandırılırız korkusuyla bazı düşüncelerini ancak fısıldayarak ifade edebiliyorlardı. Bir zamanlar zulme uğrayan kurbanlar şimdi birer zulmedici olup çıkmışlardı. Hem de o güne kadar gelmiş geçmiş en büyük zulmediciler olmuşlardı. Ne Sevilla Engizisyonu, ne Alman Weimgericht'i, ne de İtalya'daki gizli örgütler Utah eyaletini gölgede bırakacak kadar korkunç düşünceler üretebilmişlerdi. Gizliliği ve sahip olduğu gizemi bu örgütü iki misli korkunç hale getirmişti. Örgütün her şeyden haberdar olduğu ve her şeye gücünün yettiği söyleniyordu fakat bunun ne kanıtı duyulmuş ne de görülmüştü. Mormon kilisesine karşı çıkanlar yok olmuştu ve hiç kimse bu insanların nereye kaybolduklarını ya da başlarına neler geldiğini bilmiyordu. Karısı ve çocukları eve dönüşünü bekliyorlardı ama baba hiçbir zaman gizli rahiplerin boyunduruğu altında başından geçenleri anlatmak için geri dönmüyordu. Zaten istese de geri dönemezdi. Çünkü yok ediliyordu. Cüretkar bir söz ya da düşüncesiz bir hareket yok edilmeyle cezalandırılıyordu ve hiç kimse kendilerine hükmeden bu gücün doğasının ne olduğunu bilmiyordu. İnsanların yürürken duydukları korkudan ürpermelerine, bu vahşi doğanın göbeğinde bile canlarını sıkan şüphelerine şaşmamak gerekirdi. Öncelikle bu karanlık ve korkunç güç yalnızca Mormon inancını kabul ettikten sonra dinden çıkmayı dileyen ya da sapan insanları cezalandırmak için kullanılıyordu. Fakat çok geçmeden bu gücün kullanım alanı genişledi. Yetişkin kadınlar gittikçe azalıyordu ve kadın nüfusunun azalmasıyla poligami hiçbir anlamı olmayan bir doktrin olup çıkmıştı. Tuhaf söylentiler yayılmaya başlamıştı. Kızılderililerin asla görülmedikleri bölgelerde öldürülen göçmenler ve talan edilen kamplar hakkında söylentiler yayılıyordu. Yaşlıların haremlerinde yeni kadınlar beliriyordu. Bunlar bitkin düşüp ağlayarak yüzlerinde tarif edilemez bir korkunun izlerini taşıyan kadınlardı. Geç kalmış yolcular dağlardaki silahlı, maskeli, sinsi, sessiz ve karanlıkta gizlice saldıran çetelerden bahsediyorlardı. Bu hikayeler ve söylentiler zamanla daha fazla gerçeklik ve şekil kazanmaya başladı. En sonunda bu çeteler bir isim kazandılar. Batı'nın ıssız çiftliklerinde bugün bile The Night çetesi ya da intikam melekleri uğursuz ve kötülük getiren isimler olarak hatırlanır. Örgüt hakkında daha çok bilgiye sahip olmak, korkunç sonuçlara yol açarak insanların zihinlerine yerleşmiş olan korkuyu azaltacağına daha da arttırdı. Hiç kimse bu acımasız örgüte kimlerin mensup olduğunu bilmiyordu. Din adı altında işlenen bu kanlı ve vahşet dolu cinayetlere katılanların isimleri büyük bir gizlilikle saklı tutuluyordu. Peygamber ve onun kurduğu örgüt hakkında şüpheli en ufak bir söz söyleyen kimse o günün gecesinde ya öldürülüyor ya da kendisi içindeyken evinin ateşe verilmiş olduğu görülüyordu. İşte bu yüzden herkes birbirinden korkuyor ve yüreğindekilerin hiçbirini dile getiremiyordu. Güzel bir sabah John Ferrier buğday tarlalarına gitmek için yola koyulacaktı ki dış yani bahçe kapısının mandalının tıkırtısını duydu. Kapının mandalını açanın kim olduğunu anlamak için pencereden bakmasıyla orta yaşlı iri yarı bir adamın patikadan geldiğini gördü. Yüreği ağzına geldi çünkü gelen liderleri Peter Young'ın ta kendisiydi. Tüm benliğini korku sardı.
Çünkü böyle bir ziyaretin kendisi için pek hayırlı olmayacağını biliyordu. Ferrier, Mormon liderini karşılamak için kapıya koştu. Young, Ferrier'in selamlarını soğuk bir şekilde karşıladı ve yüzünde ciddi bir ifadeyle oturma odasına kadar Ferrier'i takip etti. Kendine bir sandalye alıp çiftçiye sert bir ifadeyle açık renk kirpiklerin altından bakarak "Ferrier kardeş," dedi. "Gerçek inananlar seninle iyi dost oldular. Seni çölde açlıktan ölürken yanımıza aldık. Seninle yemeğimizi paylaşıp seçilmiş vadiye sağ salim varmanı sağlayarak sana topraklarımızdan iyi bir pay verdik ve bizim korumamız altında servetinin genişlemesine izin verdik. Öyle değil mi?" "Öyle," diye cevap verdi John Ferrier. "Tüm bunlara karşılık senden bir tek isteğimiz vardı. O da gerçek inancı benimsemen ve bu inancın gerektirdiklerine her anlamda ayak uydurman. İsteğimizi yerine getireceğine söz verdin ama hakkında söylenenler doğruysa sen dininin gereklerini ihmal ediyormuşsun." "Peki inancımı nasıl ihmal ediyormuşum?" diye sordu Ferrier. İtiraz edercesine ellerini havaya kaldırarak "Ortak bütçeye para mı ayırmadım? Tapınaktaki ayinlere mi katılmadım? Yoksa karıların nerede?" diye sordu Young çevresine bakınarak. "Çağır da onlara da bir merhaba diyeyim." "Evlenmediğim doğru," dedi Ferrier. "Ama çok az kadın vardı ve evlenmek için benden daha haklı sebepleri olan birçok erkek vardı. Yalnız bir adam değilim. İsteklerime karşılık veren bir kızım var." "Seninle konuşmak istemememin sebebi de kızın," dedi Mormonların lideri. "Kızın adeta bir yutah çiçeği olup çıktı ve bu topraklarda yüksek bir konuma sahip birçok insanın gözüne girdi." John Ferrier içinden bir ah çekti. "Kızın hakkında inanmak istemeyeceğim haberler duydum. Bir maceraya gönlünü kaptırdığı yolunda haberler. Sanırım bunlar çok konuşan insanların uydurması olmalı. Azizlik mertebesine ermiş Joseph Smith'in kanunundaki 13. kural nedir? İnancı gerçek her genç kızın seçilmişlerden biriyle evlenmesi gerekir. Eğer kız bir yabancı ile evlenirse büyük bir günah işlemiş olur. Durum böyleyken kızın bu kuralı çiğnerse kurala uyulmasını sağlamadığın için cezalandırılman kaçınılmazdır." John Ferrier hiç cevap vermedi. Kamçısıyla sinirli bir şekilde oynuyordu. "Bu noktadan yola çıkarak tüm inancın sınanacak. Kutsal Dörtlü Meclisi'nin kararı budur. Kız genç olduğundan ne saçı başı ağarmış biriyle evlenmesine izin veririz ne de onu seçme hakkından mahrum bırakırız. Yaşlıların doğurmamış birçok genç karısı var ama gençlerimizin de kendilerine eş bulması gerek. Strangers'ın bir oğlu var, Drever'ın da bir oğlu var ve ikisi de kızını evlerine memnuniyetle gelin olarak kabul ederler. Bırakalım da kızın ikisinden birini kendine eş seçsin. Özellikle yakışıklı ve zenginler, ayrıca inançları da sağlam. Buna ne dersin?" Ferrier bir müddet kaşları çatık bir halde sessiz kaldı. "Bize zaman vermelisiniz," dedi sonunda. "Kızım çok genç, henüz evlenecek yaşta değil." "Seçim yapmak için bir ay süresi var," dedi Young sandalyesinden kalkarak. "Bu sürenin sonunda cevabını verecek." Kapıdan çıkıp gidecekti ki yüzü kızarmış bir şekilde ve gözlerinden kıvılcımlar saçarak döndü. "Zayıf iradenizle kutsal dörtlünün emirlerine karşı çıkmaktansa her ikinizin de vücudu Sierra Blanco'da iskelete dönsün daha iyi," diye gürledi. Eliyle gözdağı verici bir hareket yaparak kapıya yöneldi. Ferrier onun sert adımlarıyla patikanın çakıllarını ezerek yürüdüğünü duydu. Dirseğini dizine dayamış bir şekilde oturmuş, meseleyi kızına nasıl açıklayacağını düşünürken yumuşak bir elin kendi eline dokunduğunu hissetti ve başını kaldırmasıyla birlikte kızının yanı başında durduğunu gördü. Kızının solgun ve korkmuş yüzüne bakar bakmaz onun tüm olanlardan haberdar olduğunu anladı. "Tüm konuşulanları duymamak için sağır olmak gerekirdi," dedi babasının baktığını görünce. Sesi tüm evde çınlıyordu. "Oh baba ne yapacağız?" "Hemen korkuya kapılma," diye cevap verdi. Kızının yanına çekip geniş ve sert eliyle kızının yumuşacık ve mis gibi kokan saçlarını okşayarak. "Bu meseleyi şu veya bu şekilde halledeceğiz. Şu adam için duyduğun sevgide hiçbir azalma yok değil mi?" Babasına verebildiği tek cevap hıçkırıp ağlayarak onun boynuna sarılmak oldu. "Demek ki seviyorsun. Zaten ona karşı olan sevginin azalacağını hiç sanmıyordum. Tam sana uygun bir genç. Tüm dualarına ve vaazlarına karşın Mormonlardan bir fazlası var. O bir Hristiyan. Yarın bir kervan Nevada'ya doğru yola çıkacak. Ona bir mektup gönderip içinde bulunduğumuz çıkmazdan kendisini haberdar edeceğim. O genç adamı biraz olsun tanıyorsam telgraftan bile daha hızlı bir şekilde geri dönecektir." Lucy babasının bu tanımı üzerine
hafifçe gülümseyerek biraz olsun rahatladı. Gelince bize en iyi yolu gösterecektir ama ben senin için korkuyorum babacığım. Kulağıma çok kötü söylentiler geliyor. Peygambere karşı çıkanların başına gelenler hakkında korkunç söylentiler. Başlarına hep kötü bir şey geliyormuş. Ama biz ona karşı çıkacak bir şey yapmadık ki diye cevap verdi babası. Önümüzde daha bir ay var. Sanırım yapabileceğimiz en iyi hareket bu sürenin sonuna kadar Utah'ı terk etmek. Utah'ı terk etmek mi? Sanırım yapacak başka bir şey yok. Ama ya çiftlik? Para olarak kurtarabildiğimiz kadarını kurtarırız. Gerisine de veda ederiz. Doğrusunu söylemek gerekirse Lucy, böyle bir şey yapmayı daha önce de aklımdan geçirmiştim. Buradaki insanlar lanet olası peygamberlerine boyun eğebiliyor olabilirler ama ben hiç kimseye boyun eğmekten hoşlanmam. Ben hür doğmuş bir Amerikalıyım ve tüm bunlar benim yabancı olduğum şeyler. Sanırım onlara ayak uydurmak için yaşım oldukça geçmiş. Eğer bize zarar vermek için bu çiftliğin civarında gezinmeye kalkarlarsa tüfeğimden çıkan kurşunlar onlara hadlerini bildirecektir. Ama gitmemize izin vermeyeceklerdir diye itiraz etti kızı. Jefferson gelene kadar bekle. Kısa zamanda bunun da bir çaresini buluruz. Bu sırada canını sıkma hayatım ve şu ağlamayı da bırak. Artık gözyaşlarını görmek istemiyorum. Korkacak hiçbir şey yok. En azından şimdilik hiçbir tehlike yok. John Ferrier bu teselli edici sözleri kendinden emin bir ses tonuyla söyledi ama kızı kapıların sıkıca kapatılmasına, babasının o gece her zamankinden daha çok özen gösterdiğini ve yatak odasının duvarında asılı duran pas tutmuş eski av tüfeğini temizleyip doldurduğunu gözden kaçırmadı.